Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhaba. Evet, 17 Nisan'da Koç burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Yani artık bekleme dönemi bitiyor. Evet, 17 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşen yeni ay seni yerinden kaldırmak için geliyor. Evet, ertelediğin, hani o görmezden geldiğin ne varsa ne oluyor biliyor musun? Biraz daha hani zamanı var dediğimiz şeyler de var ya, biraz daha abartalım. İşte artık bunların hepsi önümüze maalesef geliyor. Yani bu kez kaçışımız yok. İçinde tuttuğun öfke, o bastırdığın istekler, hani bir türlü böyle başlamaya cesaret edemediğin konuların var ya, bir anda bunların hepsi tetikleniyor. İşte tam da bu noktada hayat sana ne diyor biliyor musun? Aslında çok net söylüyor. Ya şimdi başlayacaksın ya da şartlar seni maalesef zorlayarak başlatacak. Kontrol sende değilmiş gibi hissedebilirsin. Evet, ama aslında tam tersi. Bu bir kırılma anı. Tamam? Bunu böyle düşünmemiz lazım. İş değişimi olabilir, ilişki başlangıcı ya da bitişi olabilir ya da ani alınan kararlar olabilir. İşte hepsi bu yeni ayın tetiklemiş olduğu gerçek başlangıçlar aslında. Bu yeni ay cesaret istiyor ama aynı zamanda da ne istiyor biliyor musunuz? Netlik istiyor ve zaten bunu da getiriyor. Ne istiyorsun, neyi istemiyorsun? Kimle yürüyorsun? Kimle yollarını ayırıyorsun? Yani netlik burada sanıyorum devreye giriyor. Burada çok hayati bir uyarım da olması gerekiyor. Lütfen buraları iyice izleyin. Birazdan yapacağım yorumları izlerken lütfen ama lütfen önceliğinizi yükselen burcunuza vermenizi istiyorum. Neden? Çünkü gökyüzündeki bu devasa enerji hayatınızın hangi somut alanında, hangi evinde patlak verecek değil mi? İşte bunu ancak ne söyler? Yükselen burcunuz belirler. Anlaştık mı? Kendi öz burcunuzu yani güneş burcunuzu tabii ki genel bir rehber olarak düşünün. Bu yadsınamaz bir gerçek. Ama yükselen burcunuz yol haritanızın zaten asıl rotası. Bunu hiç unutmuyoruz, olur mu? Eğer hayatınızda gerçek bir netlik istiyorsanız bu iki yorumu birleştirerek zaten kendi hikayenizi oluşturacaksınız. Sadece bu video için geçerli değil aslında yapmış olduğum bu küçük hatırlatma. Genel anlamda baktığınızda zaten yükselen burç ve güneş burcunuz aynı paralellikte ilerliyor, ilerlemek zorunda. Evet, 17 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşen yeni ay hayatın hangi alanında beklemede kaldıysan orayı biraz zorlayarak seni üzgünüm ama harekete geçirecek. İçinde tuttuğun bir karar, ertelediğin bir adım ya da hani böyle görmezden geldiğimiz bir gerçek vardır ya, artık bunları maalesef böyle halının altına süpüremeyeceğiz. Onlar ne oldu biliyor musunuz? Geldi kapıya, dayandılar kapıya. Evet, beklediğin haber gelir. Böyle ne bileyim kaçtığın bir konuşma, bir durum vardır. Bak bunlar yapılır. Bunlardan kaçış yok. Başlamaktan, yani şöyle toparlayayım, özetleyeyim bu kısmı. Başlamaktan korktuğun konu maalesef karşına çıkacak ve hatta seni içine çekecek. Öfke, sabırsızlık, böyle ani çıkışlar, ani yükselmeler bu dönemin en belirgin tarafı. Normalde birçok şey vardır, yaşarız değil mi günlük hayatta da? Böyle sineye çekeriz. İşte bunlara bu kez ne oluyor biliyor musun? Tahammülümüz kalmıyor. Tahammül etmeyeceksin. Özellikle ilişkilerde böyle yeter artık dediğin noktaları çok net yaşayacaksın. Bak bunlar ortaya çıkacak. Her şey çok hızlı başlayacak. Çok da hızlı kararlar verilecek. Evet, çok enteresan bir hafta yaşayacağız. Bitmedi, daha devam ediyorum. Aynı zamanda bu yeni ay böyle güçlü bir ben vurgusu da taşıyacak. Ay çok severiz değil mi? Burç hiç fark etmez. İnsanın doğasında var. Hele ki şu son dönemde şöyle bir bakın etrafınıza, tanıdıklarınıza, aile içine, eş, dost dediğiniz kim varsa herkeste böyle bir ben yok mu? Kesinlikle. İşte başkalarını memnun etmek için yaptığın şeyler artık seni rahatsız etmeye başlayacak. Beni çok uzun zamandır ediyor. Sizin daha hala etmedi mi? Böyle parmağınızı hani böyle gözlerine sokmak isteyeceksiniz. Ya bu dönemde ne yapın biliyor musunuz? Ve hatta bu süreç bir milat olsun. Kendi isteklerinizi önünüze koyun. Tamam? Yani bırakın şu başkaları için yapmış olduğunuz fedakarlıkları. Ve tabii ki yine en önemli nokta, altını çizelim. Bu yeni ay size, bana, hepimize ne getirecek? Hazır ol demeyecek. Tamam mı? Başla. Bak çok net. Ne dedim? Netlik ön plana çıkıyor. Hani böyle hazır ol, harekete geç. Sarı, bilmem ne, kırmızı değil. Direkt ne diyecek? Başla, geç diyecek. Plan yapmaya devam edenler geride kalır. Üzgünüm söyleyeyim. Ama böyle adım atmaya cesaret edenler ne olacak biliyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde yol alacak. Çünkü evren sana bunu gönderdi. Lütfen farkına var ve yolunu almaya başla. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, 17 Nisan'da gerçekleşen bu Koç yeni ayı
senin için sıradan bir başlangıç değil. Çünkü bu yeni ay nerede gerçekleşiyor? Koç burcunun son derecelerinde ve Şiron'a çok yakın bir noktada gerçekleşiyor. Senin için çok önemli. Bu da tabii ki şu anlama geliyor. Bu sadece böyle yeni bir adım değil. Uzun süredir aslında seni durduran bir iç engelin aşılmasıyla gelen bir başlangıç diye şöyle bir giriş yapalım. Uzun zamandır böyle içinde taşıdığın, yani yapabilir miyim, yeterli miyim gibi böyle düşünceler yok muydu? Elbette vardı. İşte artık bunlar eskisi kadar güçlü değil. Bu yeni aile birlikte ne olacak biliyor musun? O iç ses biraz geri çekilecek. Yerine daha net, daha kararlı bir tarafın geçiyor. Bence daha önemli. Yani sen bu süreçte böyle sıfırdan başlamıyorsun. Zaten hazır olduğun bir yerden ne yapıyorsun bu sefer? Hani oturuyordun, artık kalkıp harekete geçiyorsun. Bak, önemli buralar. İş tarafına da bakalım. Çok net çalışıyor. Uzun süredir böyle aklında olan bir değişim varsa bir girişim olabilir bu. Ya da ne bileyim yeni bir başlangıç. Hatta düşünce aşamasında da kalmayacağını söylesem sana, evet, bu bir görüşme olabilir, tamam mı? Görüşmeyi yaparsın. Bir fırsat gelir ya da sen direkt böyle adımını atmak isteyeceksin ve atacaksın. Buradaki fark ne biliyor musun? Daha önce böyle seni durduran, hani o tereddüt ettiğin şeyler var ya, bu kez seni durdurmayacak. Tamam? Risk alacaksın ama bu risk böyle bilinçsizce olmayacak. Ya ben yaparım diye hani böyle körü körüne değil. Yani ne yaptığını bilerek hareket edeceksin. Haliyle de tabii bu kadar planlı, programlı, ne istediğini bilen bir şekilde hareket eden koç ve yükselen koçlar için ne olacak? Bu hareketin karşılığı gecikmeden tabii ki gelecek. Para akışı da bu kararla birlikte açılmaya başlayacak. Bak, zincirin halkaları çok önemli. Tamam? Böyle domino taşı gibi tık 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 ilerleyecek. Hadi şimdi bir de ilişkilere bakalım. Aynı netlik burada da var, biliyor musunuz? Belirsizlikler artık seni yormaya başlıyor ve işte bu yüzden ya netleştirirsin ya da bitirirsin. Böyle seni oyalayan bir durum varsa bunu sürdürmeyeceksin. Bu yeni ay sana ne diyecek biliyor musun? Bekleyen değil, seçen taraf olma gücü veriyorum diyecek ve sen de bunu kullanacaksın. Ve bu fark ilişkilerdeki hızını tamamen bambaşka bir boyuta taşıyacak. Hadi şimdi toparlayalım. Net söyleyeceğim, net bir şekilde konuşacağım. Bu süreç sana çok güçlü bir başlangıç fırsatı sunuyor. Lütfen bunu değerlendir. Harekete geçen, karar alan ve risk alan taraf olursan bu yeni ay seni gerçekten böyle koşar adımla ileri taşıyacak. Ama aksi halde aynı noktada kalmazsın da sadece böyle hani ilerleyen fırsatları da böyle İzlersin. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sizin için de nasıl bir süreç biliyor musun? Böyle içten içe tükenen şeyin sonu. Evet. Güzel bir cümle buldum sizin için. Şimdi detaylar. Bu yeni ay sende böyle dışarıdan görünen bir başlangıç yaratmayacak. Çünkü senin hikayen zaten içeride çözülmeye başladı bile. Uzun zamandır böyle hani içini kemiren bir durum vardı ya. Hani kimseye de bunu anlatamadın ama bunu sen en iyi biliyorsun. İşte aynı şekilde devam etmiyorsun. Evet, bu bir ilişki olabilir ama asıl mesele de ilişki değil aslında burada. Yani senin hani tahammül sınırının bitmesi diyelim. Bu sadece ilişki olarak değil, iş olur, aile hayatı olur, özel hayatın olur. Anlatabiliyor muyum? Sürekli böyle alttan alan, idare eden, ya şimdi değil diyen hep böyle bir taraftan sen. Ama bu yeni ay ne oluyor? O içindeki bastırmış olduğun rahatsızlığı haliyle böyle yüzeye çıkaracak. Bir konuşma yapılacak ve bu bir konuşma hani şöyle düşün, geri dönüşsüz olur. Çünkü bu sefer ne olacak biliyor musun? Susmayacaksın. Aynı durumda hayat düzeninde de tabii ki geçerli olacak. Günlük rutinin, iş ortamın, işte yaşadığın yer ya da kurduğun bir düzen. Seni yoran aslında alıştığın bir şey var böyle, tamam. Hani seni yoran aslında bu alıştığın şeyler. Hani hep o düzenin içerisindesin ya, artık ne oluyor? Bu alışmışlık sana yetmeyecek. İçinde böyle bir kopuş gerçekleşecek. Ve bu kopuşta sessiz, evet çok sessiz olacak. Kimseyi kırmadan, yani yıpratmayacaksın ama sen kendin çok net olacaksın. Zaten önemli olan da bu. Dışarıdan da bakıldığında senin için hani böyle bir anda karar verdi denecek. Ne oldu şimdi, hiçbir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Ama aslında bu kararın temeli senin için zaten böyle çok önceden atılmadı mı? Yani işte bu yeni ay sana şunu yaptıracak. Kendinle yüzleştirecek. Kendine yalan söyleyemezsin. Evet, herkese yalan söyleyebilirsin ama kendine asla yalan söyleyemezsin. Neyi istemediğini o kadar net gördüğün bir dönemi de zaten sanıyorum uzun zamandır yaşamadın, tadını çıkar. Özetle toparlayayım. Bir şey tamamen kapanıyor. Artık bunu sen biliyorsun, sen kararını vereceksin. Sen kapatırsan özgürleşirsin. Konu ne olursa olsun, ama kapamazsan ne olur? O aynı döngüyü
tekrar tekrar yaşarsın. Haliyle de bu da seni bir süre sonra zorlayacaktır ve yıpratacaktır. Karar senin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ana konunuz ne biliyor musun? Ne Gökçe Hanım diyeceksiniz. Hayatını değiştiren bağlantı. Güzel. Şimdi bu yeni ay sizin önünüze böyle bir yol açıyor. Ama bu yol böyle tek başına yürünecek bir yol değil. Bir insan, bir ekip ya da böyle bir ortam üzerinden hayatına böyle ciddi bir hareket geliyor. Güzel. Bu öyle sıradan bir tanışma ya da bağlantı değil, tamam mı? Yön değiştirir. Önemli bir yol, önemli kararlar. Uzun süredir kafanda olan ama hani böyle tek başına cesaret edemediğin bir planın var. Evet, benim de var, eminim sizin de var. İşte bu yeni ay o planı böyle bir başkasıyla birlikte somut hale getiriyor. Ama burada tabii ki yine bir ama ile başlayan cümlem, devamındaysa şöyle küçük bir çizgi var. Sen evet hızlı adapte olursun. Zekiyizdir ikizler ama herkes senin hızında değildir. Evet, bazen bu konuda çok zorluk yaşıyorum, biliyor musunuz? Karşındaki kişinin böyle kapasitesini doğru okumazsan, tamam mı? Sonradan o yükü tek başına taşımak zorunda kalırsın. Ara ara yaparım bunu. Bak, ara ara yaparım. O yüzden bu süreçte ne yapıyoruz? Sadece heyecana kapılmıyoruz. Tamam mı? Sağlamlığa göre seçim yapmamız gerekiyor. Bak, buraları böyle çok tane tane söyledim. Ne demek istediğimi anladınız. Sosyal çevrede de ciddi bir ayrım var. Artık sana böyle bir şey katmayan, sadece vakit alan insanlara tahammülün düşecek. Ya burada gülüyorum, çok özür diliyorum ama çünkü kendi hayatımla o kadar örtüşüyor ki, yani sadece ikizler burcu olmamdan dolayı değil. Şu paragrafı gerçekten hayatımda uzun zamandan beri yaşadığım için yani bu haftada böyle bir şeyin denk gelmesi, ben aylar öncesinde başlamıştım, akıllı insanım diyorum kendime. Daha seçici olacağız ve bu seçimi böyle direkt olarak da hayat kalitemizi değiştirecek. Bakın, altına imza atıyorum. Bu yeni ay sana şunu getirir sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Doğru insanla birleştiğinde hızlanırsın ve şöyle net bir sonuç alırsın. Güçlü bir bağlantı kurarsan sıçrama yaparsın. Yanlış kişiye de bağlanırsan valla kaplumbağa hızında ilerlersin, sana söyleyeyim. Oldukça yavaşlarsın. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, yönünü değiştiren kararlar var. Evet, bu yeni ay seni böyle hayatının en kritik sorusuyla baş başa bırakacak. Ben gerçekten doğru yolda mıyım? Ve bu sorudan kaçamayacaksın. Uzun süredir içinde böyle memnuniyetsizlik vardı, değil mi? Evet, kafalar sallanıyor. O zaman dışarıdan bakıldığında her şey normal göründü sizler için ama sen böyle hiç tatmin değildin, değil mi? İçinde o duyguları yaşadın. Yaptığın iş, bulunduğun pozisyon ya da böyle hayatın genel yönü seni artık doyurmuyor. Biliyorum, hepsini biliyorum. İşte bu yeni ay bu hissi daha da büyütüyor. Görmezden gelmeni de imkansız hale getiriyor. İşte kırılma anı yaşanacak. Bu bir olay olabilir, bir konuşma olabilir ya da böyle sadece içsel bir fark ediş de olabilir. Ama o an geldiğinde maalesef geri dönüş yok. Bu süreçte önüne yeni bir seçenek çıkacak ama bu seçenek güvenli değil. Tamam mı? Risk içerebilir, belirsizlik de barındırabilir ama aynı zamanda da büyüme potansiyeli de taşır. İşte burada Gökçe Hanım ne yapacağız diyeceksiniz. Çok haklısınız. İşte burada karar vereceksin. Güvende kalıp sıkışmak mı, yoksa gerçekten gözü karartıp risk alıp ilerlemek mi? Tercih tamamen sana bağlı. Seni zorlayan şey aslında dış koşullar değil, biliyor musun? Çok net söylemek isterim. O kendi içindeki kararsızlığın, tamam mı? Bunu netleştirdiğin takdirde olayın seyri çok bambaşka yöne doğru gidecek. Ama bu yeni ayda seni bak bir güzel netleştirecek. Sen istesen de istemesen de. Evet, hayatının yönü değişiyor. Özetle toparlayacak olursam, bu değişimi sen başlatırsan kontrol elbette sende olur. Ama her zaman söylüyorum, bunu geciktirirsen, ertelersen şartlar seni tabii ki zorlayarak bir şekilde yine başlatır ama sen zorlanırsın. Haliyle de yine burada tercih senin. Kolay olanı seç, zorlanmadan yoluna devam et derim. Sevgili Aslan, yükselen Aslan, ana konunuz ne biliyor musunuz bu hafta? Büyüme fırsatını yakalama. Güzel. Bu yeni ay seni evet yukarıya çekiyor ama öyle yavaş yavaş değil, biliyor musun? Direkt sıçratıyor, fırlatıyor seni. Evet, uzun süredir içinde tuttuğun ben daha fazlasını yapabilirim hissi artık boş bir düşünce olmaktan çıkıyor. Gerçekten somut bir fırsata dönüşüyor sizler için sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Hayat sana böyle güzel bir kapı açıyor ve bu kapı bulunduğun yerden daha büyük.
Bu bir başvuru olabilir, yeni bir alan olabilir, yurt dışı bağlantılı bir gelişme olabilir. Olabilir de olabilir. Ama en kritik nokta ne biliyor musun? Bu fırsat seni, üzgünüm, çok üzgünüm ama konfor alanından çıkarıyor. Evet, senin farkında zaten burada başlayacak. Tabii çok net. Çünkü bu yeni ayda çoğu kişi böyle korkudan geri çekilmek isteyecek. Sen ileri atılma cesaretini gösteremezsen ne olur? Başarı elde edemezsin. Göstereceksin ve yaptığında da karşılığını gerçekten hızlı bir şekilde alacaksın. Cesaret edeceksin. Korkmak yok. Eğer uzun süredir böyle eğitim, taşınma, iş büyütme ya da hayatını genişletecek bir planın varsa, işte bu hafta gerçekten beklediğin o hafta diyorum, onay geliyor. Bak, yorumlara da yazıyorsunuz. Burada kaçırmaması gereken bir detay var. Sen adım attıkça kapılar açılır. Bu hepimiz için geçerli, değil mi? Sen niyetini edeceksin ama cesaret edemeyip olduğun yerde kalırsan sadece niyet etmekle kalırsın. Ama harekete geçersen o kapılar tabii ki ardına kadar açılır. Ve sonuç olarak bu yeni ay seni büyütmek için geliyor. Bak, geliyor. Cesaret edersen gerçekten çok güzel bir ciddi sıçrama yapacaksın ve çok da keyif alacaksın. Hadi bakalım, güzel. Sevgili Başak ve yükselen Başak, bağlılık ve güven sınavındasın. Evet, şimdi bu yeni ay seni böyle en hassas yerinden yakalıyor. Güven. Kime, neye, ne kadar bağlısın? Bu bağ aslında seni güçlendiriyor mu yoksa tüketiyor mu? Bak, bu iki soru çok önemli. Kontrol etmeye çalıştığın bir durum elinden kayıyor. Bu bir maddi konu da olabilir. Birine vermiş olduğun destek de olabilir. Sen düzen kurmaya çalıştıkça ne oluyor? O bir şeyler sanki senin düzenini bozuyor gibi hissediyorsun. Evet, içinde büyüyen bir huzursuzluk ve artık çok dengesiz bir alışverişin içinde olduğunun sen de farkındasın. Bak, böyle bir hafta. Yani sen fazla veriyorsun ya da karşı taraf seni maalesef tutmuyor. Hani o karşılığı alamıyorsun. İşte bu yeni ay bu dengesizliği olabildiğince görünür hale maalesef getiriyor. Aynı zamanda para tarafında da bir yüzleşme var. Şimdi ortak para kısımları, borç, paylaşımlar ya da böyle birine güvenerek hani yaptığın bir plan seni biraz düşündürecek. Tamam mı? Yani riskli bir hafta değil ama temkinli olman gereken bir hafta. Ben bunu neden tek başıma taşıyorum sorusu gibi düşün bunu, olur mu? Bu yükselecek. Bak, bu dönemde yükselecek bu soru ve buna benzer sorular. Bu süreç seni evet duygusal olarak biraz yoracak ama aslında bir o kadar da güçlendirecek. Yani ya dengesiz bağ keseceksin, çok özür diliyorum ama ya da yani kesmezsen rahat edemezsin. Ya kes, kurtul, rahat et ya da o aynı yükü tek başına böyle sırtlan taşımaya devam et. Bu hafta önemli bir hafta. Acele kararlar yok. Dediğim gibi duygusal bağlara hiç ama hiç yer yok. Bu şekilde davranırsan bu hafta en azından daha az hasarla atlatırsın diyorum. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi, sizin için de karşı tarafın gerçeğiyle yüzleşme haftası. Evet, bu yeni ay seni böyle kaçıramayacağın bir yüzleşmeye sokuyor maalesef. Konu burada net. Karşındaki insan. Haliyle kimle yüzleşeceksin, değil mi? Ya kendinle yüzleşeceksin ya da insan, işte karşındaki insan, eşin olur, arkadaşın olur, eşin, dostun, iş arkadaşın. Onu böyle sana gerçekten ne verdiğini, ne vermediğini, neyi yapıp yapmadığını bu süreçte çok net göreceksin. Uzun süredir böyle bir denge kurmaya çalışıyorsun. Evet, farkındayım. Ama bu denge aslında seni yordu. İtiraf et şimdi. Sürekli böyle alttan aldın, idare ettin, ortamı toparladın, değil mi? Hep bunu yapan sendin. Ama artık bu rol sana ağır gelmeye başlıyor, değil mi? Kafa sallıyorsun. Haklısın. Bir konuşma yaşanır ve bu konuşma böyle yüzeyde kalmayacak. Önemli bir konuşma. Karşındaki kişinin aslında gerçek niyetini, gerçek sınırını ortaya koyan bir konuşma olacak. Bence olmalı bu konuşma. İşte o an senin için bir kırılma anı. Evet, kırılma anı. Yani bu kırılma anın artık olumlu olumsuz yaşanılan konuşmanın, diyalogların içeriğine de bağlı, tavrınıza, tarzınıza da bağlı. Önemli. Eğer bir ilişkideysen bu ilişki sana ya böyle bir ciddi noktaya doğru ilerletecek, öyle bir noktaya doğru taşınacak ya da böyle tamamen çözülecek. Eğer zaten belirsiz bir durumdaysan da bu belirsizlik de bitecek. Çünkü artık sen de bu arada kalma halinden çok sıkıldın, biliyorum. Yani arada kalmak istemiyorsun, net olmak istiyorsun. Sanıyorum buradaki en kritik nokta şu olmalı. Bu sefer kendini ikinci plana atmayacaksın. Bak, çok önemli. İşte bu yüzden kararın evet biraz belki sert olacak ama çok doğru olacak, biliyor musun? Sert olacak ama sonunda mutlu olacaksın.
Geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Sizin için ana konu ne biliyor musunuz? Zorla değişen günlük hayat. Bu yeni ay size böyle büyük hayaller değil ama her gün yaşamış olduğun gerçeklerle biraz sıkıştıracak ve orada da ciddi bir tıkanma olacak. Günlük düzenin artık işlemiyor. Bunun sen de farkındasın. Sabah kalkışından böyle iş yapma şekline, çalışma ortamından bedenine kadar aslında bir şeyler ne diyor biliyor musun? Ya böyle gitmez diye sana aslında çok ciddi sinyaller veriyor. Ama sen ne yaptın? Bugüne kadar bunu hep erteledin. Hani böyle sabah işe giderken alarm çalar da bir 5 dakika daha, bir 5 dakika, bir 2 dakika diye erteleriz ya, ama ondan kaçış var mı? Yok, illa kalkacaksın. İşte o durumu yaşıyorsun. Şimdi erteleyemezsin, üzgünüm. Çalıştığın ortamda bir yoğunluk artışı, evet. Görev değişimi, evet. Ya da böyle seni zorlayan bir tempo oluşacak. Bu seni böyle ya düzen kurmaya ya da ne yapacak biliyor musun? Tamamen değiştirmeye zorlayacak. Yani eninde de sonunda da değişiyorsun. Bundan kaçış yok. Aynı şekilde bak, burada çok önemli. Bedenin de sinyal veriyor. Bak, beden devreye giriyorsa bu ne demektir? Ruh yorgun, beden yorgun, vücut yorgun, sinyaller veriyor. Yani yorgunluk var diyor, isteksizlik var, odak düşüklüğü var diyor. Bak, bunların hiçbirisi tesadüf değil. Eğer bu yaşam şeklini değiştirmezsen ne olur? Ciddi bir sıkıntı yaşarsın. Hem bunlarla uğraşırsın hem de bir de sağlık sorunuyla uğraşırsın. O yüzden bu yaşam şeklinin sana artık uymadığını bu ay, bu hafta görüyorsun. Bu yeni ay sana aslında disiplin de getirecek. Ama tabii ki bunu böyle güle oynaya, keyifle getirmeyecek. Biraz zorunlulukla getirecek. Çünkü sen değiştirmezsen bunu yapıyorsun. Şartlar da haliyle seni zorlayacaktır. Ne gerek var? Vakti saatinde al şu önlemini, yoluna git, sıkıntıda yaşama. Yani özetle seni şimdi toparlayacak olursam, ya hayatını böyle gerçekten düzene sokacaksın ve güçleneceksin. Hani küllerinden yeniden doğacaksın gibi bir tabir olsun bu. Ya da maalesef o dağınıklığın içerisinde, o konfor alanının içerisinde kalacaksın. Ne olacaksın? Bitmiş, tükenmiş biri olarak yaşamaya devam edeceksin. Ve bu fazla yorgunluk seni sadece mental olarak çökertmeyecek ki, etrafında bulunan insanlar için de zaten bu negatif bir enerji olacak. Lütfen kendini toparla. Anlaştık mı? Ve sevgili yay, yükselen yaylar. Sizin için ana konu ne biliyor musunuz? Aşk, risk ve cesur başlangıçlar. Ya bu yaylara da hayranım gerçekten. Bu yeni ay seni böyle kalbinden vuruyor. Uzun süredir böyle bastırdığın bir istek var. Birine böyle yaklaşmak, bir şeyleri başlatmak, hani adını koymak ya da risk almak istiyorsun. Artık ne oluyor biliyor musun? Bunu içinde tutmak istemiyorsun. Tutma da zaten. Bu yeni ayda bunu tutmayacaksın. Eğer hayatında biri yoksa bu hafta böyle tanıştığın kişi sıradan biri olmayacak. Önemli detaylar. Hızlı başlayacak, ne yalan söyleyeyim. Kısa sürede de o istediğin yakınlaşma olacak. Ve sen ne diyeceksin? Ben bunu istiyorum dersen eğer, o istediğin noktaya gelirsin. Karar senin, tamam. Kararsızlık yaparsan maalesef olmayacak. Eğer bir ilişkin de varsa, az önce ilişki yok dedim. Şimdi bir ilişkin varsa durağanlıkta bitiyor. Yani o ilişki ya yeniden böyle canlanacak ya da tutkulu bir hale gelebilir. Ya da ne bileyim, böyle hani içten içe bitmiş olan bir şey vardır da açıkça ortaya çıkacak. Gizli saklı kalmayacak. Hani devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha doğru bir cümle oldu. Bu konuşma gündeme gelebilir. Böyle bir konuşma yapabilirsin. Ve buradan emin ol, sonuç çıkacak. Kararsız bir durum yaşanmayacak. Net bir sonuç çıkacak. Ya bitecektir ya devam edecektir. Bak, aynı enerji bu ilişkiler için söyledim ama hayatın keyfinde de çalışıyor. Güzel bir haftadasın. Uzun süredir böyle ertelediğin bir şeyler varsa, işte hobin olabilir. Yaylar çünkü severler böyle şeyleri. Bir proje olabilir. Kendini geliştirecek kişisel bir girişim olabilir. Bak, bunların hepsi bir anda başlayabilir. Şaşırma. Bu sana hem bir motivasyon olsun hem de para getirsin. Bak, güzel. Çünkü yaptığın şeyi sen zevkle yapıyorsun. Haliyle de mutlu olursan, keyifli olursan da zaten bunun karşılığı sana su gibi böyle akıp gelecek. Güzel bir haftadasın sevgili yay ve yükselen yaylar. Ama yani bitirirken de şöyle küçük bir risk var değil mi? Bence de var. Bu risk kötü gibi algılansa da aslında sana kazandırıyor. Ya şimdi her riski de böyle kötü algılamamak lazım değil mi? Bazen o riski almak da başarı getirmiyor mu? Kesinlikle. O yüzden risk var ama sana kazandıracak. Sen de olumsuz sonuçlanmayacak. Cesur davranacaksın. Hayatına hem aşk gelecek hem de fırsat girecek. Bak, bu kadar da net söylüyorum. Geri durursan, yani böyle geri adım atarsan, aman hani o yayın böyle bir ikilemi vardır ya, yapayım mı yapmayayım mı? Bu saydıklarım hepsi vallahi enerji boşa gider. Üzgünüm ama söylemem lazım. Güzel bir hafta tadını çıkarın sevgili yay ve yükselen yaylar.
Evet sevgili Oğlak, yükselen Oğlak. Sizin için ana konu ne biliyor musunuz? Yaşam düzeninizin sarsılması. Evet. Bu yeni ay seni böyle dışarıdan değil ama en temelinden zorlayacak. Bak en zoru da budur. Hayatında burası sabit dediğin yer artık sabit değil. Bu nedir mesela? Ev düzeni, yaşadığın yer, aile içindeki dengeler. Bak bunlar önemli. İşte bunlardan böyle biri ciddi şekilde değişebilir. Baştan konuşayım. Tabii ki bir anda gelişir. Dolayısıyla da sen de şimdi hazırlıksız yakalandığın için böyle bir şaşıracaksın. Ama plan yaparak ilerlemek istersen sonuç çok daha farklı bir yöne doğru gider, tamam mı? Yani plansız ilerlediğin takdirde haliyle tabii ki başarısızlık kaçınılmaz olur. Aile içinde bastırılmış bir konu bak bu dönemde patlayabilir. Uzun süredir böyle konuşulmayan bir mesele açılır ve senin tavır alman gerekebilir bu süreçte. Ya böyle susup devam edeceksin. Hani aile büyükleridir, aile ortamıdır, ortam gerilmesin diyeceksin. Ya da çok net bir duruş sergilemen gerekiyor. Bak bunun ortası yok, tamam mı? İhale sana kalabilir. O yüzden tavrını net bir şekilde ortaya koy derim. Aynı şekilde yaşadığın yerle ilgili de bir kararsızlık ya da böyle bir rahatsızlık seni gerçekten böyle görünür hale getirecek bu sorunu. Bunu da görmezden gelemeyeceksin. Taşınma olabilir. Uzun süredir vardır. Ev değişikliği ya da ne bileyim bulunduğun ortamdan gerçekten uzaklaşma fikri bile ciddi bir şekilde senin gündemine gelecek. Yani bu hafta ne varsa önüne geliyor, üzgünüm. Seni zorlayan şey aslında bu hafta şöyle toparlayacak olursam kontrol kaybı hissi, değil mi? Ya kontrolü kaybedersem, ya bunları yaparken mutsuz olursam, ya yapamazsam. Aslında gerçek şu, kontrol sende değil. Çünkü bu değişim zaten gerekiyor. Sen ertelediğin için aslında bu kadar sorun ve kaygı yaşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ve toparlayacak olursam, eski düzenin üzgünüm ama yıkılıyor. Direnirsen de ne olacak? Daha çok zorlanacaksın. Ama bunu kabul edersen, içten içe bu farkındalığı kabul edersen gerçekten çok sağlam bir düzen kuracaksın. Benden naçizane küçük tavsiyeler sana. Sevgili Kova ve yükselen Kova. Sizin de ana konunuz bu hafta aslında sözünle başlattığın süreç. Şimdi bu yeni ay seni böyle konuşmaya zorlayacak. Başta söyleyeyim. İçinde tuttuğun bir şeyler var. Artık susmak istemiyorsun. Susma da zaten. Yapman gereken bir konuşma vardı. Evet, bunu erteledin. Hep ertelendi. Ama şimdi önüne geliyor. Bak kaçışın yok. Bu bir görüşme olabilir, iş görüşmesi. Bu bir anlaşma olabilir, bir imza atabilirsin. Ya da birine gerçekten söylemen gereken bir şeyler vardır. İşte bu konuşmaların sürecinin başladığı bir haftadasın. Kaçış yok, konuşuyorsun. Aynı zamanda kısa vadeli bir karar hayatını da değiştirebilir. Bir yere başvurmuşsundur, bir eğitime yazılabilirsin ya da bir anlaşmaya gidersin, tamam mı? İşte bunlar için gerçekten uygun bir zaman ve bunları başlatabilirsin. Küçük gibi görünebilir bu saydığım ve verdiğim örnekler. Ama bunların hepsi aslında bir adım ve zincirleme şekilde büyüyecek. Yani küçük bir adım atacaksın, devamı gelecek. Bir küçük adım daha, diğer hamle gelecek. Ama tabii ki burada şimdi bunları yaparken de bir küçük risk var. O da dağılma riski. Çünkü aynı anda çok fazla şey var. Tamam mı? Hani böyle kafanda birçok pencere açıldı. Eğer böyle odaklanamazsan çok üzgünüm ama bunların hiçbirini tamamlayamazsın. Ama tek bir şeye odaklanırsan çok hızlı ilerlersin. Eğitiminle ilgili mi karar vereceksin? Ver. İş değişikliği mi yapacaksın? Ver. Bir yerden istifa mı edeceksin? Düşündün, taşındın, doğru zaman deyip ver. Anlatabiliyor muyum? Yakın çevrende de oldukça hareketlilik var. Böyle kardeş, arkadaş ya da sürekli görüşmüş olduğun biriyle önemli bir konuşma yaşanır. Ama bu konuşma sonunda bu ilişkinin yönü değişir. Tamam? Onu da söylemem lazım. Sonuç olarak bu yeni ay seni konuşturacak ve konuştuğun her neyse de başlatacak, eyleme dönüştürecek. Net olursan kazanırsın, dağılırsan da maalesef hiçbir şeyi ne netleştirebilirsin ne de toparlayabilirsin. Dağılır kalırsın. Çok üzgünüm. Ve geldim son olarak balık ve yükselen balıklara. Sizin de ana konunuz para ve değer krizi. Şimdi bu yeni ay sende aslında net konu açıyor. Nedir bu? Para. Çok sever balıklar parayı. Bizim ailede de var bilirim ama ismini vermeyeceğim. Ama sadece para değil, kendi değerini de nasıl belirlediğin senin için önemli bu hafta. Uzun süredir verdiğin emeğin karşılığını alamadığın bir durum varsa eminim vardır. İşte bu artık gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Hatta artık sana o kadar böyle batmaya başlıyor ki ben neden buna razı oldum gibi soru
senin için de çok yükselecek. Yani bunu fısıldamıyorsun artık. Yüksek sesle dile getiriyorsun. Bir ödeme, bir maaş konusu, böyle bir kazanç fırsatı ya da maddi bir karar gündeme gelebilir. Burada aslında senin tavrın çok belirleyici olacak. Ya böyle alttan alacaksın her zaman olduğu gibi, ya da ne diyeceksin bu sefer? Bir dakika diyeceksin. Çok net bir şekilde masaya yumruğunu vurma ama net bir şekilde de hakkını isteyeceksin. Aynı durum ilişkilerde de geçerli, biliyor musun? Sürekli veren taraf sendin. Evet, karşılık alamadığın bir dengede kaldın, değil mi bu zamana kadar? İşte bu seni rahatsız etmedi mi? Çok fazlasını etti. Geri çekilirsin, değil mi? Böyle bir durum yaşadığında. İşte bu haftada bunu yaşayabilirsin. Çünkü artık değerinin altına düşmek istemiyorsun. Böyle bir olumsuz durumla mı karşılaştın? Eskiden olsa alttan alırdın, kabuğuna geri çekilirdin. Şimdi artık geri çekilemezsin, tamam mı? Artık bu dönemde net bir şekilde sen değerli olabilirsin ama ben de değerliyim deyip tavrını ortaya koyacaksın. Değerini yükseltirsen, senin için bak değer önemli. Her ne kadar para önemli olsa da değerini yükseltirsen kazancın bir o kadar artacak. Bunu sadece maddi olarak düşünme. Her anlamda. Kendini de geri çekersen maalesef işte az önce verdiğim örneklerdeki aynı kısır döngü devam eder hayatında. Burada karar tamamen, tabii ki bende değil, nasıl olabilir? Tamamen karar sende. Mutlu olmak, yoluna sakin bir şekilde devam etmek istiyorsan bu hafta net ol, ama en önemlisi de lütfen kendi değerini önce kendin fark et, sonra da karşındakilerine bunu ispatla derim ben. Evet, bu yeni ay kimseyi olduğu yerde bırakmıyor. Her zaman söylüyorum. Ertelediğin ne varsa önüne bir bir geliyor ve senden net bir şey istiyor. Ne diyor biliyor musun? Durma, harekete geç, başla. Beklemek, işte ne bileyim oyalamak, zamana bırakmak bu sefer maalesef çalışmıyor. Bazıları bu süreci doğru kullanacak, her zaman olduğu gibi, ve hayatında gerçekten ciddi bir sıçrama, atılım yaşayacak. Bazıları da zorlanacak. Hayat maalesef böyle. Çünkü değişime direniyorlar. Direnmeyen zaten kazanıyor. Ama ne var biliyor musunuz? Çok net gerçek var. Bu süreçte asıl kayıp yaşayanlar, her zaman söylüyorum, bir kez daha söylemek istedim, değişimden kaçanlar olacak. Seçim aslında çok net. Ya şimdi başlatacaksın ve yönünü sen belirleyeceksin, ya da hayat seni sürükleye sürükleye aynı noktaya getirecek. İşte bu yeni ayın tek mesajı bence bir tane. O da artık bekleme yok. Beklemiyoruz. Hep beraber harekete geçiyoruz. Yeni videoda ve yeni konularda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.